dostlar merhaba. Bugün yeni bir ritim kalıbımızla birlikteyiz. Ritim kalıbımızın ismi Körfez ya da Haliç ya da deve yürüyüşü diyebilirsiniz. Ritim jargonunda birçok isimle anılıyor. Ritmimiz 4 zamanlı bir ritim dedik. Türk müziği usul sistemindeki karşılığı Sofyan. Ritmin deve yürüyüşü adı alması da aynı zamanda Sofyan usulünün velvelelerinden bir tanesiyle alakalı. Madem Sofyan'dan bahsettik, hemen bir göz atalım Sofyan ritmi ve velvelesi olan deve yürüyüşü neymiş? Bakın, ilk ölçüde bir tane ikilik notamız, 2 tane de dörtlük notamız var. Bunu el diyagramıyla göstermek istersek Sofyan ritmini şu şekilde vuruyoruz. Düm, teka, düm, teka. Hemen ritme adını veren deve yürüyüşü velvelesine de bir göz atalım. İlk zamanı bir dörtlük, ikinci zaman 2'ye bölünmüş 2 sekizlik, üçüncü zaman bir dörtlük, dördüncü zaman da 2'ye bölünmüş 2 sekizlik. Yine el diyagramıyla vurmak istersek nasıl yapacağız? Şöyle düm, teke, tek, teke, düm, teke, tek, teke. Birazdan ritimle ilgili egzersizleri ve ritmi çalışırken velvelesiyle, yani Sofyan ritminin velvelesiyle ne kadar örtüştüğünü göreceksiniz. Teorik bilgilerle çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. 4 zamanlı olduğunu söyledim. İsminin velvelesinden gelmesi sebebiyle biraz velvelesinden bahsettim. Bu teknik terimleri merak ediyorsanız konumuzun çok dışında olmamasına rağmen çok vaktimizi alacağını düşündüğüm için şimdilik derinlemesine değinmeyeceğim. Türk müziği usul sistemini dışarıdaki kaynaklardan araştırırsanız kafanızda biraz daha netleşecektir. Bizim ihtiyacımız olan bol bol pratik. Hemen başlayalım. İlk egzersizimizle ritmi 2'ye bölerek çalışacağız. Daha sonra birleştireceğiz. Ritmin ilk zamanının ilk notası bir sekizlik nota. O da dümle çalınıyor. İkinci zamanı 2'ye bölmüşüz. 2 16'lıktan ibaret. İlki tek. Daha sonra da B harfiyle gösterdiğim şöyle kapalı bir düm çalıyoruz. Ya da bas diyebiliriz buna. Bu bir vuruş olmayacak. Bu bir dokunuş ya da temas olacak aslında. Ne dedik? İlk vuruşumuz düm. Sonra tek ve bir de basımız var. Yani şu. Bakın vurmuyorum, dokunuyorum. Düm, tek, bas. Düm, tek, bas. Bu. Düm, tek, bas. 1-8, 2-16. Bu. Fark ettiyseniz miskete çok benziyor. Biz misketi nasıl şehir ismiyle eşleştirmiştik? Ankara. Böyle düşünün. Ankara. Kalıbımızın ilk dörtlüğü bu şekilde. Ankara. Düm, tek, bas. Hemen metronomla deneyelim egzersizimizi. 4 ölçü boşumuz var. 2, 3, 4. Düm, tek, bas. 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 Kafi. Ritmimizin ilk zamanını bu şekilde çalıyoruz. İkinci zamana geçmeden bol pratikle iyice alıştırın kendinizi. Hızlanın. Hazır olduktan sonra ikinci zamanı çalışabiliriz. Şimdi ikinci zamana bakalım. Önce bir inceleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi ikinci zamanın ilk sekizliği tik basla olduğu gibi tik sesiyle de yeni tanışacağız. Ben tik diye adlandırdım bu arada ama normalde kapalı bir tek vuruşu o da. Şu. En son bas vurmuştum ve elim buradaydı. Elimi kaldırmadan bir tek vuruşu yapıyorum. Şu. Çıkardığı ses tik olmasa da diğerlerinden ayırmak için tik diye adlandırdım. Şu. Kapalı bir tek sesi. Sonra yine bir tekimiz var açık ve üçümüz var. Yani diğer 2 16'lığı tek 3 diye çalıyoruz. Nasıl oldu? Tik, tek, 3, es. Tik, tek, 3. Bu. Tik, tek, 3. Yine Ankara. Tik, tek, 3. Yani misket gibi. Ankara. Ankara. Kapalı Ankara. Ankara. Metronomla deneyelim. 4 ölçü boşumuz var. 2,
3, 4, Ankara. 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 Ya da tik tek 3. Tik tek 3. Tik tek 3. Tik tek 3. Evet. Umarım anlıyorsunuz. Şimdi ikisini birleştirdiğimde çok daha iyi anlayacaksınız. Daha sonra bu ritmi birleşmiş haliyle metronomla çalacağız zaten. Tekrar edeceğiz. Şöyle metronomla çalmaya geçmeden önce toparlayalım bir. Ne dedik? İlk vuruşumuz düm, tek, bas, sonra tik, tek, 3. Bakın düm, tek, bas, bası tutuyorum, tik, tek, 3. Bir daha yapıyorum. Düm, tek, bas, tutuyorum, tik, tek, 3. Şimdi metronomlu, daha doğrusu senkronlu çalıyorum. Düm, tek, bas, tik, tek, 3. Düm, tek, bas, tik, tek, 3. Düm, tek, bas, tik, tek, 3. Umarım anlaşıldı. Şimdi metronomla çalalım. Hemen başka bir şey hatırlatacağım. Daha önceki çalışmalarımızda cümlenin sonuna şöyle bir atak koyacağız. Evet, şimdi metronomla birleştirilmiş haliyle çalalım. 4 ölçü boşumuz var. 2, 3, 4. Düm, tek, bas, tik, tek, 3. Düm, tek, bas, tik, tek, 3. Düm, tek, bas, tik, tek, 3. Düm, 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 düm. Düm, tek, bas, tik, tek, 3. Düm, tek, bas, tik, tek, 3. Düm, tek, bas, tik, tek, 3. Düm, 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 düm. Bence kafi. Söylediğim gibi önceki ritimlere göre biraz karmaşık görünüyor olabilir. Çok yavaş, bölerek, egzersizlerde yaptığımız gibi bölerek çalışın. Önce o parçaları oturtun, Lego gibi düşünün. Daha sonra birleştirip hepsini bir arada çalabilirsiniz. Videoyu tamamlamadan hemen introdaki performansa değineyim. Yine o performansta da Haliç ritminin farklı varyasyonlarını çalmaya çalıştım. Şu an görmüş olduğumuz bu ritmin en yalın hali. Yani kalıp dediğimiz şey bu zaten. Karakteri ortaya çıkaran form bu. O yüzden introdaki izlediğiniz videoyla ilgili dersleri zaten yapacağız muhakkak. Onun için daha farklı hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Sadece bilmenizi isterim ki çalıştığımız ritim kalıpları en yavan, en yalın, en çalınabilir halleri. O ritmin karakterini yansıtan en yalın halleri. Daha sonra introda çaldığım gibi farklı varyasyonlarla bunları zenginleştireceğiz. Belki daha uzun cümleler kuracağız. O sebeple temeli, yani kalıbı iyi oturtursanız ileride varyasyonları çalmaya başladığınızda zorlanmazsınız. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Videoda atladığımız, eksik bıraktığımız şeyler olursa yorumlara yazdığınızı görüyorum. Oradaki sorularınıza da yeri geldikçe cevap vermeye çalışacağım. Yine bu video içinde sorularınızı, sadece sorularınızı değil, beğeniyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.